Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz gerçekten çok şık çanta modelini çalışacağız. Hemen şöyle altını göstermek istiyorum. Bir çanta tabanı kullandım. Elimde uzun zamandır duruyordu. Dedim ki hemen bir değerlendireyim. Ve gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Arkadaşlar iki renk ip kullandım. Makrome ip kullandım. Birazdan ilk bir ip bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar iki yumak aldığınızda, yani iki renk aldığınızda şöyle şu kadar ikisinden de kalacak. Çok fazla ip gitmiyor. Şöyle hemen içini göstermek istiyorum. İçi gayet geniş. Ben astar maalesef yine kullanamadım. Yine terziye yaptıracağım her zamanki gibi. Eğer astarını da takarsanız mükemmel olacaktır. Bir çıt çıt kullandım ve şöyle yuvarlak aparatlar var. Metal aparatlar kullandım. Tuhafiyelerden alabilirsiniz ve bu güzel askıyı yaptık sizlerle beraber. Ben gerçekten çok beğendim. Hemen çantanın ebatlarını da vermek istiyorum. Şu şekilde baktığımda 23 santim eni ve 13 santimse boyu arkadaşlar. Eğer sizler büyük taban kullanırsanız daha büyük çantalar elde edebilirsiniz. Hemen şöyle bir püf noktası vermek istiyorum. Çantaların her birine 3'er tane sık iğne yaptığınızda yine aynı modeli elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Ayaz'ın makrame ipini kullanacağım. Lacivert ve krem ip kullanacağım. Lacivertin renk kodunu vermek istiyorum. 1148 arkadaşlar lacivertin. Krem rengin renk kodu maalesef elimde yok. Hemen tığ numaramdan bahsedeceğim. 2.50 milimlik tığ kullanacağım. Ve elimde şöyle çanta tabanım var. Hemen onun ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle 22 santim arkadaşlar boyu ve enine hemen şöyle bakıyorum. Eni de 7, şöyle tam ölçelim, 7,5 santim arkadaşlar ve tabii ki makasım. Evet, hemen şöyle lacivert iple başlayalım. Evet arkadaşlar, ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Daha sonra bakın, çanta tabanımın düz tarafı, yani şöyle alta gelecek taraf, burası da iç tarafı arkadaşlar. Ben şöyle çeviriyorum. Düz tarafından başlıyorum. Herhangi bir şöyle göze batıyorum. İlmeğimi şöyle arkadan alıyorum. Ve içinden şöyle geçiremedim. Çok pardon. İçinden geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve buraya bir düğüm atmış oluyorum. İlmeklerimi uzatarak ve arkada şu ipimi de şöyle örerek, bakın şunu da arkada öreceğim. 3'er tane sık iğne yapıyorum ama ilmekleri uzatmayı unutmuyorum. 1 2 ve 3. Hemen diğerine geçiyorum. 1 2 ve 3. Şöyle. Diğerine geçiyorum. Arada zincir çekmiyorum. 1 2 3. Her bir boşluğa, her bir yuvaya 3'er tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Başka bir işlem yok. Arada zincir yok. Her bir boşluğa 3'er tane
sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, tüm noktalara tek tek 3'er tane sık iğnemi yaptım ve sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine şu şekilde batıyorum. Biraz sıkı yapmışım, zor batacağım. Şöyle batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Burada kaydırmayla diğer boşluğa geleceğim. Şöyle yamuk olmasını istemiyorum çünkü. Şu kaydırma yaparak şu boşluğa geldim. Evet. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve bakın 2 model diyeyim, şöyle arasına batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle birlikte. Aralarda zincir yok. Yine diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. İnanılmaz kolay bir model. Bu şekilde devam edeceğiz. Her bir renkten 2 sıra öreceğim. Modelin çıkabilmesi için. Evet, bakın 2 model arasındaki şu boşluğa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Başka bir işlem yok. Tekrar geldim. 2 model arasına 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet. Evet, sıramın sonuna geldim. Ve ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle 2 tane ilmeğim var. Ve bu 2 ilmeği krem ipimle kapatacağım. Ama krem ipimin şöyle ucunu biraz fazla bırakacağım. Daha sonra içten saklayacağım çünkü şunu bayağı bir uzun bıraktım. Evet, şöyle lacivert ipimi de sıkıştırıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Şöyle tekrar iplerimi sıkıştırayım. Evet. Bakın yine 2 model arasına çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bakın 2 model arasına arada zincir yok. Lacivert ipi yürütmüyorum. Burada bırakıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Şuradaki lacivert ipi de tığımın üzerinden geçiriyorum ki diğer sıraya geldiğimde çok uzun bir çizgi oluşmasın. Şöyle ip kalıntısı belli olmasın yani. Hemen şöyle kaydırmamı yapıyorum. Evet. Yani bu lacivert ipi yukarı almış oldum. Tekrar burada 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir boşluğa. Az önce dediğim gibi işlem bu arkadaşlar. Sadece 2 sırada bir renk değiştiriyoruz. Şimdi ikinci krem sırasındayım. Bir üst sırada laciverte geçeceğim. Şöyle geçişleri de göstermek istiyorum, ince ayrıntıları. O yüzden buraya kadar geldim. Eminim ki model anlaşıldı. Şöyle bakın, zaten kıvrılmaya başladı. Şu masada olduğum için biraz zorlanıyorum. Ama siz şöyle kucağınıza aldığınızda örgüyü gerçekten çok keyifli öreceksiniz eminim.
Şöyle şu anda bayağı bir kasılıyorum ben masada ve hemen yukarıda zaten kamera var ve rahat görünsün istiyorum. Evet, bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İlmek aldım. Kremi bırakıyorum. Lacivertle devam ediyorum. İp değiştirmem de bu şekilde oluyor. Yine lacivertle 2 sıra aynı şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Bütün sıralarımız aynı ilerleyecek. Her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan, arada zincir yok. Her renkten 2 sıra öreceğiz. Şöyle 1-2 tane örüp göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bu şekilde devam. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar sıra öreceğiz derseniz şöyle hemen göstermek istiyorum. Kıvrılmaya başladı zaten. Şu şekilde modelde gördüğünüz gibi çıktı. Ben göz kararı kaç sıra öreceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de istediğiniz boyuta gelene kadar örün ve daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanımı yapıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle kaç sıra yaptığımı göstermek istiyorum. İlk sırayla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra ördüm. Ve şöyle bir ölçü verecek olursam şöyle ilk sırayla beraber ölçüyorum, bakın. Şöyle 14 santim arkadaşlar. Şöyle 6 ölçmezsek, sadece burayı ölçersek 13 santim. Evet. Bu sırayı ister tekli trabzan yapabilirsiniz, ister sık iğne yapabilirsiniz. Ben tekli trabzan deneyeceğim. Şöyle tığın başını doluyorum ve her bir trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. Tek tek sık iğne yapıyorum. Pardon, tekli trabzan yapıyorum. Bazen şaşırıyorum, kusura bakmayın. Tığın başını doluyorum. Trabzan tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doladım. Trabzan tepesine batıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve her bir trabzan tepesine bunu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi ister sık iğne de yapabilirsiniz. İkili trabzanda tamamen size kalmış. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığın başını doladım ve aynı yere batırarak yine bir sıra daha sık iğne tekli trabzan yapıyorum. Sık iğne nereden kaldı aklımda bilmiyorum. Bu şekilde her bir tekli trabzan tepesine batarak tekli trabzan yapıyorum. Şu anda kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Bu ikinci sırayı da bitireceğim. Şöyle bir boyutuna bakacağım. Eğer olmazsa bir sıra daha yapacağım. Ben şimdi örüp bakacağım. Olmazsa bir sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 2 sıra yaptım. Benim için yeterli oldu. İlk yaptığım sık iğneye battım. Tekli trabzana battım. Ne olur kusura bakmayın. Kafam dağınık zannedersem hep sık iğne diyorum. Evet. Hemen ipimi kesiyorum burada. Biliyorsunuz ki makrame iplerin sökülme tehlikesi var. O yüzden şöyle ucunu yakıyorum kaçmaması için. Daha sonra da şu şekilde gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde olacak. Hemen bakın, krem ipim var. Onu henüz kesmemiştim. Onu da hemen şuradan keseceğim. Ve hemen onu da yakıyorum. Daha sonra ikisini de içten şu şekilde iplerin arasından geçirerek saklamaya çalışacağım. Şöyle bir göstereyim size. Evet, bu şekilde döne döne saklayacağım. Bakın şöyle iki yanını
şu şekilde yapacağım ve buralardan askılarını dikeceğiz ya da aparatla geçireceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. İçi de gayet geniş olacak. Bence çok güzel oldu. Evet, şimdi askı kısmına gelelim. Evet arkadaşlar, askıyı size şöyle açık renkle göstermek istiyorum. Normalde lacivertle yapacağım. Şöyle 3 milimlik tığ kullanıyorum. Biraz geniş olsun diye askım. Şöyle biraz fazla bırakıyorum ki çünkü dikeceğiz. Hemen şöyle fazla bir ip bıraktıktan sonra hemen buradan bir düğüm atıyorum. Bu askıyı daha önce çalışmıştık arkadaşlar ama şöyle kısaca yine göstermek istiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincire battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın şurada bir tane, hatta 2 tane ilmeğim var. Bakın. O 2 ilmeğe battım. Daha sonra bu 2 ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Bakın döndüğümde hemen önüme 2 tane ilmek geliyor. Hiç tığın başını dolamadan o 2 ilmeğe batıyorum. İçinden ilmek geçirdim. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Çevirdim. Bakın 2 ilmek önümde, net miyiz? Evet, şöyle 2 ilmek bakın önümde. 2 ilmeğe battım. Kapattım. Çevirdim. Bakın hep 2 ilmek önüme geliyor. Bu şekilde çevire çevire, gördüğünüz gibi şöyle hızlıca yapıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu kadar kolay bir askı. Şöyle de modelini göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oluyor. Hemen şöyle, daha önceden ben lacivertle ördüm. Benim için yeterlidir uzunluğu. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum. 40 santim arkadaşlar. 40 santim kadar ördüm. Şu şekilde aparatlarla beraber takacağım. Ama şöyle önce aparatımı göstermek istiyorum. İğnemi şuraya geçireceğim. Bakın şu şekilde dikeceğim. Yani şu anda dikişi göstermiyorum. Hemen şu şekilde dikebilirsiniz. Diğer tarafın ipini koparmadım. Orayı da uzunca koparacağım. Şöyle hemen beraber koparalım. Şöyle içinden geçirdim. Evet, diğerini de aynı şekilde dikeceğim. Şu şekilde. Şöyle dikip hemen döneceğim. Daha sonra da bakın bir şöyle çıt çıtım var. Bunu da karşılıklı dikeceğim. Şu şekilde. Evet. Astarım olmadığı için astar maalesef dikemiyorum. Ama daha sonra terziye verip dikmeyi düşünüyorum. Evet, ben bunları dikeceğim. Çıt çıtımı da dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Ben askılarımı, aparatlarımı diktim ve hemen çıt çıt takmadan önce şurayı size göstermek istiyorum. Bakın şurayı şu şekilde içine kıvırıyorum. Şurada da göstermek istiyorum. Bakın kıvırdım ve hemen aparatımı şuraya taktım. Burayı da aynı şekilde, yani iki eşit tarafı da bu şekilde ayarlamak gerekiyor ki ondan sonra çıt çıtları karşılıklı takacağım ki yamulma falan olmasın. Şöyle ben ayarladım. Bakın şu şekildeydi ve şu şekilde katladım. Hemen aparatımı düzgünce bir şekilde şöyle alıyorum. Ve şöyle ayarladığım yeri dibinden batırıyorum. Bakın. Şöyle önce şuradan geçirdim. Daha sonra tırnaklarım biraz uzun olduğu için zor geçiriyorum. Sizler eminim daha kolay geçireceksiniz. Bakın bu şekilde takmış olduğum askılarımı, gayet de şık görünüyor. Şimdi çıt çıtlarımı takacağım. Şöyle benim güzel bir etiketim var. Hemen şuraya da bir etiket
dik edebilirsiniz. Ben yapıştıracağım. Bu şekilde hemen ben çıt çıtımı dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben askılarımı taktım, etiketimi ve şöyle hemen çıt çıtımı göstermek istiyorum. Çıt çıtımı da taktım. Tabii ki her zamanki gibi yine astarım yok. Ama sizler astar dikerseniz daha da muhteşem olur diye düşünüyorum. Şöyle hemen altında göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir. Severek örersiniz diyorum ve bugünlük videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.